Kısa süre önce arkadaşımla birlikte iş dönüşünde yaşadığımız ve hala etkisinden çıkamadığım bir olayı anlatacağım. Arkadaşım Halil'le uzun zamandır bungalov tarzı evlerin inşaatında çalışıyoruz. Aynı işe gittiğimiz zamanlarda genellikle benim arabayla gidip geliriz. Bu işte de öyle oldu. Gittiğimiz bölge merkezden uzak, etrafı ağaçlarla çevrili bir bölgeydi. Birkaç günü orada geçirdik. Gündüzleri çalıştık, akşamları da konaklayacağımız bir yerimiz vardı. Sonunda iş bitti. Arabaya atlayıp dönüş yoluna koyulduk. İşin bitmiş olmasından dolayı ikimiz de rahatlamıştık. Halil, direksiyonun yanındaki koltuğa yayılmış halde birkaç günlüğüne tatile çıkmayı planladığını anlatıyordu. Ben de eve gidince birkaç gün hiçbir şey yapmadan dinleneceğimi söyledim. Konuşarak yolumuza devam ediyorduk. Bir süre sonra yakıtı kontrol ettim. Bu tarz yerlere giderken hazırlıklı çıkardık. Arabada her zaman yedek yakıt olurdu. Yolun kenarında uygun bir yerde durdum. Motoru kapattım ve bagajdan bidonu çıkardım. Halil de araçtan inip biraz hava almak için kenara geçti. Ben yakıtı doldururken o da yanımda dikilmiş, sohbet etmeye devam ediyordu. Tam o sırada bir arabanın sesini duydum. Başımı kaldırmadım, işime odaklanmıştım. Ama motor sesinden yaklaşanın bir araç olduğunu anlamıştım. Birkaç saniye sonra araç yanımızdan geçti. Göz ucuyla ilerlediğini gördüm. Ardından ses uzaklaşmaya başladı. Halil'in konuşması kesilmişti. Başımı kaldırdığımda onun birkaç adım ileri yürüdüğünü fark ettim. Ellerini beline koymuş, giden arabanın arkasından bakıyordu. İşimi bitirdikten sonra Halil'e seslenip neye baktığını sordum. Yüzünde tuhaf bir ifadeyle yanıma geldi. Az önce geçen arabadan birinin kendisinden yardım istediğini söyledi. Nasıl yani diye sordum. Halil, arka koltuktaki adamın cama yapışmış halde olduğunu söyledi. Yüz ifadesinden korkmuş olduğunu anlamış. Sonra da Halil'e bir el işareti yapmış. İlk başta ne yapmak istediğini anlamadım. Ama sonra jeton düştü. Yardım istedi adam dedi. Söylediklerini duyunca tereddüt ettim. Halil ise gördüğü adamın halinden etkilenmişti. Yaşlı ve zayıf göründüğünden bahsederek kesin bir şey yapacaklar adama. En azından takip edip durumu anlasak ya deyip yüzüme baktı. Ne diyeceğimi bilemedim. Başımızın belaya gireceğinden endişeleniyordum. En iyisinin polisi aramak olduğunu söyledim. Halil, nereye gittiklerini bilmiyoruz ki. Ya polis bulana kadar bir şey olursa? Sadece uzaktan takip edelim. Nereye gittiklerini görüp polise bildiririz dedi. Acele etmemiz gerektiğini söyleyerek beni ikna etmeye çalışıyordu. Ben ne yapsak diye düşünürken Halil çoktan arabaya doğru yürümeye başlamıştı bile. Başımıza iş alacak kadar yaklaşmayız derken bir eliyle beni arabaya çağırıyordu. Sonunda tamam dedim. Hemen arabaya atladım ve yola devam ettim. Araba çoktan gözden kaybolmuştu. Yola çıktığımızda içimde hala bir tereddüt vardı. Geciktik artık yetişemeyiz ki dedim. Halil, o arabayla fazla hız yapamazlar. Yetişiriz sen bas diye üsteledi. Dediğini yaptım. Bir süre hiçbir şey görünmedi. Yol ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla uzuyordu. Tam vazgeçmeye yaklaşmıştım ki Halil bir anda doğruldu. İşte orada diyerek ileri işaret ediyordu. Gözlerimi kısıp baktım. Yolun sağında bir araba durmuştu. Arada mesafe vardı ama seçilebiliyordu. Halil'in sesi heyecanlı çıkıyordu. Ben de hızımı düşürdüm. Halil sakin bir tonla durmamı söyledi. Arabayı yavaşça kenara çektim. İkimiz de öne doğru eğilmiş, ileride duran arabaya bakıyorduk. Aramızdaki mesafeden ne olup bittiğini seçmek mümkün değildi. Niye durdular ki diye mırıldandım. Halil, bir şey yapıyor olabilirler ya da adamla ilgili bir şey oldu dedi. İçimde huzursuz bir his dolaşıyordu. Gidip bakmak aklımızdan geçti ama tehlikeli olacağı için hareket etmedik. Polisi mi arasak diye sordum. Gözümü arabadan ayırmıyordum. Tam Halil bir şey söyleyecekken ilerideki araç tekrar yola çıktı. Aha, gidiyorlar diye zıpladı Halil. Arabayı tekrar yola soktum. Mesafeyi koruyarak ilerlemeye başladık. Ne çok yaklaştım ne de gözden kaçıracak kadar yavaşladım. İkimiz de konuşuyorduk ama söylediğimiz şeyler yarım kalıyordu. Bir ihtimalden bahsediyor, sonra susuyorduk. Halil,
Az önce kenara çekmelerinin normal olmadığını söyledi. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. O kısa duraklama içimdeki kuşkuyu büyütmüştü. Sanki gerçekten ters giden bir şey vardı. Bir yandan garip, bir yandan da heyecanlı hissediyordum. Direksiyonu tutan ellerimin istemsizce daha da sıkıldığını fark ettim. Gözlerim sürekli ilerideki arabayı arıyordu. Bir süre daha ana yolda ilerledik. Sonra araba sola doğru ayrıldı. Halil hemen doğrularak dönüyor diye fısıldadı. Ayağımı gazdan çekerek yavaş gidelim dedim. Zaten hızım düşmeye başlamıştı. Birkaç saniye bekledim. Sonra aynı yola biz de saptık. Girdiğimiz yol dar ve eğimliydi. Yol yukarı doğru tırmanırken kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Etraf ağaçlarla çevriliydi. Issızlık ana yola göre çok daha belirgindi. Burası köy gibi duruyor. Muhtemelen yukarıda bir yerleşim yeri vardır diye mırıldandım. Halil camdan dışarı bakıyordu. Yokuşu çıkarken araba tamamen gözden kayboldu. Sonra yukarıdaki virajın orada araç bir anlığına tekrar göründü. Sonra yeniden kayboldu. Artık arabayı görmesek bile hangi yönde ilerlediklerini biliyorduk. Hızımı iyice düşürdüm. Motorun sesi bile fazla çıkıyormuş gibi geliyordu. İstemsizce alçak sesle konuşmaya başlamıştık. Bulduğumuzda ne yapacağız? Hemen polisi mi arayalım? Yoksa biraz bekleyelim mi diye sordum. Önce biraz gözetleyelim de ne döndüğünü anlarız zaten dedi Halil. Başını sallayarak hele şu arabadan bir insinler diye tekrarlıyordu. Yokuşu tırmanmaya devam ettikçe hava kararmaya başladı. Yokuşun sonunda yolun ileride açıldığını fark ettim. Tepeden sonra genişçe bir açıklık alan görünüyordu. Tam zirveye çıkmadan biraz geride frene bastım. İleriyi görebileceğimiz bir noktada duruyorduk. Önümüzdeki araç açıklığa doğru ilerliyordu. Oraya girersek fark ederler dedim. Halil, ileride yol yok gibi duruyor zaten. Büyük ihtimal burada bir yerde duracaklar dedi. Mantıklı gelmişti. Motoru çalışır durumda bırakıp beklemeye başladık. İkimiz de konuşmadan ileriyi izliyorduk. Araba açıklığa ulaştı. Sonra ağaçların ve hafif eğimin arasında tamamen gözden kayboldu. Birkaç saniye sessizlik oldu. Halil sabırsızlanmaya başlamıştı. Kapı koluna uzanırken inip bakalım dedi. Bizi görebilirler dedim hemen. İçimdeki huzursuzluk iyice büyümüştü. Halil hava karardı sayılır. Dikkat edersek görünmeyiz diyordu. Kısa bir an düşündüm. İçimde korkuyla beraber bir merak duygusu da yükselmişti. Sonunda karar verdim. Arabayı çalışır halde bırakıyorum. Çalılıkların arkasından ilerleriz. Nerede olduklarını ne yaptıklarını görürüz. Sonra da basıp gideriz buradan dedim. Halil sessizce başını salladı. Sonra arabadan indik. Yolun kenarındaki çalılıklara doğru eğilerek ilerlemeye başladık. İkimiz de mümkün olduğunca sessiz yürümeye çalışıyorduk. Açıklık alana yaklaştıkça etrafı daha iyi görmeye başladım. Ağaçların seyrekleştiği bir bölgeydi. Ancak ortalıkta henüz kimse görünmüyordu. Biraz daha ilerledikten sonra arabayı gördük. İleride eski, terk edilmiş gibi duran derme çatma bir harabenin yanına çekilmişti. O sırada arabanın kapısı açılmış, içinden bir adam iniyordu. Uzun boylu, ağır hareket eden biriydi. Kapıyı kapatmadan doğrudan harabeye doğru yürümeye başladı. Halil'le aynı anda birbirimize yaklaştık. Biraz daha eğilip çalılıkların arkasına saklandık. Kalbimin atışını çok net hissediyordum. Başımı kaldırıp tekrar baktım. Adam harabenin içine girmişti. Birkaç saniye bekledik. Sonra tekrar çıkıp doğruca arabaya yöneldi. Arka kapıyı açtı. İçeriden bir şeyler aldı ama ne olduğunu seçemiyordum. Kollarının arasındaki eşyalarla tekrar harabeye doğru yürüdü. Arabanın kapısını kapatmamıştı. Halil'in nefesi hızlanmıştı. Biraz daha sokuldu. Neredeyse kulağıma değecek kadar yakından yaşlı adam arkada olmalı diye fısıldadı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Gözüm hala arabadaydı. Karanlıkta arka koltuğun içini seçmek zordu. Ama orada birinin olduğu fikri içime yerleşmişti. Ben hızlıca ilerleyeceğim. Sen arkamdan beni kolla diye fısıldadım. Halil cevap vermedi.
Sadece başını salladı. Zaten konuşmamıza gerek kalmamıştı. Ne yapacağımızı ikimiz de anlamıştık. Arabayı kullanan adam içerideydi. Eğer düşündüğümüz doğruysa arka koltuktaki yaşlı adam tek başına kalmış olmalıydı. Bu fırsatı kaçırırsak bir daha yakalayamayabilirdik. Derin bir nefes aldım. Eğilerek çalılıkların arasından çıktım. Mümkün olduğunca alçak durarak arabaya doğru ilerlemeye başladım. Arkadan Halil'in de benimle birlikte hareket ettiğini duyabiliyordum. O da hemen arkamdaydı. Dikkatimi ikiye bölmüştüm. Bir gözüm arabanın arka kapısında, diğeri ise harabenin girişindeydi. Harabenin kapısı ardına kadar açıktı. Yaklaşınca eğilip içeri baktım. İçeride seçebildiğim hiçbir şey yoktu. Sonra dikkatimi tekrar arabaya verdim. Arka kapıya doğru yöneldim. Kapının hemen yanına geldiğimde içeri doğru bakmak için başımı çevirdim. O anda suratımda patlayan bir darbeyle neye uğradığımı şaşırdım. Sanki biri bütün gücüyle yüzüme bir şey savurmuştu. Beynimin içinde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Kulaklarım uğuldadı. Dengem bir anda kayboldu. Ne olduğunu kavrayamadan yere devrildim. Arabanın içinden biri ayağını suratıma vurdu diye düşündüm. Ama emin değildim. O anla ilgili her şey zihnimde parça parça. Görüşüm bulanıklaşmıştı. Etrafımda hareket eden gölgeler seçiyordum. Birden fazla kişi varmış gibi geliyordu ama yüzlerini ayırt edemiyordum. Eğilip doğrulan, üzerime doğru yaklaşan karanlık şekiller hatırlıyorum. Bir yerlerden Halil'in sesi geliyordu. Sonra koşma sesleri duydum. Ayak sesleri, boğuk bağrışmalar. Hepsi üst üste binmişti. Gözlerimi açık tutmaya çalıştım ama görüntü giderek kararıyordu. Son gördüğüm şey üstümde eğilen belirsiz bir gölgeydi. Sonra her şey karanlığa karıştı. Gözlerimi açtığımda ilk hissettiğim şey başımdaki zonklamaydı. Nerede olduğumu anlamam birkaç saniyemi aldı. Zaman kavramı kaymış gibiydi. Kımıldamaya çalışınca ellerimin arkadan bağlı olduğunu fark ettim. İçimi korku kapladı. Etrafı dinleyerek doğrulmaya çalıştım. Başım dönüyordu. Kendimi duvara yaslayarak ayakta kalmayı başardım. Karşı tarafta camı kırılmış bir pencere vardı. Yaklaşıp dışarı baktığım anda nerede ve ne durumda olduğumu net olarak kavrayabildim. Burası harabenin içiydi. Dışarıda araba yoktu. Oraya götürülmüş ve bırakılmış gibiydim. Bileklerimi döndürerek ipi gevşetmeye çalıştım. Biraz uğraştım ama sonunda bağ gevşedi. Ellerim serbest kalınca ilk işim üzerimi yoklamak oldu. Ceplerimi kontrol ettim. Telefonum yoktu. Cüzdanım da yoktu. Koluma baktığımda saatimin bile sökülmüş olduğunu fark ettim. İçimdeki panik yükseldi. Harabenin kapısına doğru sendeleyerek yürüdüm ve dışarı fırladım. Başım hala dönüyordu. Dengemi sağlamak için birkaç saniye kapının önünde durmak zorunda kaldım. Sonra etrafa bakındım. Kimse görünmüyordu. Yokuşun olduğu tarafa doğru ilerleyip arabayı bıraktığımız yere ulaştım. Ama araba orada değildi. Halil de ortada yoktu. Etrafı tekrar tekrar taradım. Halil'e seslendim. Ama hiçbir yanıt gelmedi. Dağın ortasında, ıssızlığın içinde yapayalnız kalmıştım. Bacaklarımın gücü çekildi. Olduğum yere çöktüm. Nefesimi düzene sokmaya çalışıyordum ama göğsüm sıkışıyordu. Bekledikçe içimdeki korku büyümeye başladı. Rüzgar ağaçların arasından geçtikçe tuhaf tuhaf sesler çıkarıyordu. Dallar birbirine sürtünüyor, kimi zaman kuru yapraklar sürükleniyordu. Her ses birinin yaklaştığını düşündürüyordu bana. Zorlanarak ayağa kalktım. Tek düşüncem ana yola ulaşmaktı. Oradan geçen bir arabayı durdurabilirsem buradan kurtulabilirdim. Aklımın bir köşesinde de Halil vardı. Onu alıp götürdüklerini düşünüyordum. Yokuş aşağı koşmaya başladım. Yolun her kıvrımında çalıların arasından garip şekiller seçiyordum. Her seferinde kalbim hızlanıyor, arkamı dönüp bakma isteğiyle boğuşuyordum. Sonunda yolun düzleşmeye başladığını fark ettim. Birkaç adım sonra ana yola bağlanan kısmı gördüm. Tam rahatlayacak gibi olmuştum ki yolun kenarında birinin dikildiğini fark ettim. Hemen kenara sıçrayıp çalıların arasına saklandım.
Bir süre yol kenarındaki kişiyi izledim. Duruşundan Halil'e benzetmiştim ama emin olamıyordum. Bulunduğum yerden Halil diye seslendim. Başını çevirip olduğum tarafa doğru bakınca saklandığım yerden çıktım. Halil beni fark edince hemen elini kaldırdı. Onun olduğunu anlayınca hemen koşmaya başladım. O da birkaç adım bana doğru geldi. Nefes nefese kalmıştım. Yanına ulaşınca seni alıp götürdüler sandım dedim. Sesim titriyordu. Halil, ben de seni götürdüler sandım. Yardım çağırdım. Merak etme birazdan gelirler dedi. İçimden derin bir nefes çıktı. Göğsümde sıkışan hava boşalmış gibiydi. Bir süre öylece birbirimize tutunmuş halde durduk. Nefesim yavaş yavaş normale dönüyordu. Ama başım hala zonkluyordu. Halil'e bakıp neler oldu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim dedim. Halil etrafı kısa bir bakışla kontrol ettikten sonra bana döndü. Orada birkaç adam vardı dedi. Arabadan bir kişi daha çıktı ama yaşlı adamı göremedim. Tam sana doğru hamle yapacaktım ki harabenin içinden birileri çıktı. Beni fark edince üzerime gelmeye başladılar. Hemen koşmaya başladım. Onlar da peşimden kovaladılar. Bilerek harabenin arka tarafına doğru yönlendirdiler beni. Beni de yakalayıp orada bize bir şey yapacaklar diye düşündüm. Öyle bir koşmuşum ki adamları nerede atlattım bilmiyorum. Bir yerde çalılıkların arasına girip saklandım. Adamların bağırışlarını, koşuşturmasını duydum uzaktan. Sanki etrafı arıyorlardı. Sonra sesler dağıldı. Kim nereye gitti anlayamadım. Şaşırmış halde Halil'i dinliyordum. Anlattıkça sesi daha da titriyordu. Saklandığı yerden uzun süre çıkmamış. Sonra ses gelmeyince bizim arabanın olduğu tarafa doğru koşmuş. Araba yerinde yok tabi. Adamların aldığını anlamış ama harabeye yaklaşmaya da cesaret edememiş. Sonra benim gibi yokuş aşağı vurup yolun kenarına gelmiş. Demek ki burayı bilen birileri. Başka yollardan kaçıp uzaklaştılar diye fısıldadım. Sonra peki yaşlı adam onu hiç mi görmedin? Adamlar ne yapıyorlardı orada diye sordum. Dudaklarını büzdü. İkimiz de neler olduğunu bilmiyorduk. Çok geçmeden bir polis arabası geldi. Bizi araca aldılar. İyi olduğumuzu söyleyince bizi hemen karakola götürdüler. Orada başımızdan geçenleri uzun uzun anlattık. Yaşlı adamı gördüğümüzü, yardım istediğini, arabayı takip ettiğimizi, harabenin orada neler yaşandığını hepsini anlattık. Polisler muhtemelen yardım isteyen biri varmış gibi göstererek bizi tenhaya çektiklerini söylediler. O bölgede böyle olaylar çok yaşanıyormuş. Yani onların açıklamasına göre ortada gerçekten yardıma ihtiyacı olan biri yoktu. Her şey arabayı çalmak ve bizi soymak için yapılmıştı. Ama olay hala araştırılıyor. Harabenin orada hiçbir iz bulamamışlar. O civarda bu tür işlerden sabıkası olan birkaç kişinin sorgulandığını duyduk. Ama onlardan da somut bir sonuç çıkmadı. Adamlar hala aranıyor. Araba da ortada yok. O gece orada neyle karşılaştığımızı tam olarak öğrenebilmiş değiliz. Ama yaşadığım korkuyu hayatım boyunca unutmayacağım.